Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere limonlu cheesecake tarifiyle geldim. Bu tarifin ilkini limonlu denemek istedim sizlerle açıkçası. Limona aşırı ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde malum pandemi gitmiyor yaşantımızdan. Hadi bakalım şifalı bir cheesecake olsun. Hemen tarifimize başlayalım. 2 paket burçak bisküvimiz var. Ben robota koymayacağım. Hemen mesela okuyorum yorumlarda robotu olmayan arkadaşlarımız oluyor. Şimdi ben bunları buzdolabı poşetinde iyice ezeceğim. Bir tabak yardımıyla. Tabii varsa robotunuz siz kullanın. 2 adet poşete koydum buzdolabı poşetine ve kırmaya başlıyorum. Cheesecake'imizin alt tabanını bisküvilerini ezdik güzelce. Ve şimdi 3 yemek kaşığı dolu dolu eritilmiş tereyağını ben önceden hazırladım. Erittim. Soğutmam gerekiyor. Soğuk ekleyin lütfen. Hani soğuğa da hiç değilse soğuğa yakın olsun. Gördüğünüz gibi tereyağımı erittim. Soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın tereyağım dondu. Ve tepeleme 3 yemek kaşığı tereyağımı döküyorum. Bisküviye lütfen sıcak tereyağı eklemeyin. Şimdi ıslak kum tanesi olana dek tereyağını yediriyoruz bisküvilerimize. Başka hangi bisküviyle yapabiliriz diyorsanız form bisküvileri var limonlu. Onunla da çok güzel oluyor. Sadesiyle de sade tarifini deneyebilirsiniz. Ama hani limonlu olarak tam kendisi varsa elinizin altında özellikle hani gideyim bu bisküviyi alayım demenize gerek yok. O da çok yakışıyor. Zaten kalorisi de bir tık daha düşük oluyor. Gerçi bu tatlı da pek kalori derdine düşmeyeceğiz sanırım. Yağımızı iyice bisküvimizle bütünleştirdik. Şimdi ben 26 santim kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Alt zeminine yağlı kağıdımı serdim. Kelepçemi kapadım. Bisküvimi sereceğim. Önce kaşığımla düzelteceğim. Tereyağı o kadar güzel birleşti ki bisküvimizle. Ve bu arada şunu eklemek istiyorum. İsterseniz rondodan geçirirken bisküvilerinizi sizler yarım bardak su bardağı kabuksuz fındık koyabilirsiniz. Ben bu yapışımda tercih etmedim. Çünkü her zaman olmayabiliyor evlerde. O yok diye bunu yapamayacağız anlamını taşımıyor. Hani fındıksız da oluyor kısaca ama daha vitamin bakımından zengin olmasını istiyorsanız aroma bakımından. Bütün püf noktalarını ben size anlatmak durumundayım. Sizler de nasıl uygunsa o şekilde davranırsınız. Bu şekilde de iyice zemine yerleştiriyoruz. Altı düz bir bardak kullanıyoruz. Kenarları da hafif yukarıya kalkarsa bakın bunu da ben size uyarayım. Çok böyle kule gibi çıkmasın hani bardakla ezdiğimizde şu kenarlar yukarı doğru tırmanabiliyor. Bunu da ayarlayalım. Alt tabanımız hazır. Şimdi ben orta tabanı hazırlayana kadar bu buzdolabında dinlenecek. Efendim cheesecake'imizin ara tabanı diyelim, muhallebisi diyelim, keki diyelim. Herkes buna farklı farklı isimler koymuş. Ben ara taban diyorum. Ara tabanına geçiyoruz. Yaklaşık 500 gram labne peynirimi boşaltıyorum. Suyunu da ilk kutuyu açışta süzdüm. Klasik 200 ml kremayı ilave ediyorum. Ve bir su bardağı şeker ekliyoruz. Ben bayağı bir karıştırdım. Hani şekerin eridiğini göreceğiz adeta. O şekilde ben size sınır vereyim. Çünkü yumurtadan sonra hani bu kadar uzun çırpmayacağız. Şöyle söyleyeyim. Rahat bir 10 dakikası var yani. Yumurtasını tek tek ilave ediyoruz. 3 adet yumurta kullanacağım ben. Bu şekilde emin olduk mu dağıldığından. İkinci yumurtayı ilave ediyorum. Yumurtalarımı ve bütün malzemelerimi oda sıcaklığında tutup bu işleme başladım. Bu da en önemli püf noktalarından birisi. Lütfen buna dikkat edelim. Önceden malzemelerimizi çıkaralım buzdolabımızda. Bir paket vanilin ilave ediyorum. Güzel aroma vermesi adına. Ve 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 2
3 kaşık. Devam ediyoruz çırpmaya. Pütür kalmasın nişastalarımız. Nişastamızı ister buğday, ister mısır nişastası. Hiç önemli değil. Elimizde ne varsa onu kullanabiliriz. Ben buğday tercih ettim bugün. Bu şekilde akışkan bir ara taban elde ettik. Şimdi geçelim tepsi kısmına. Şimdi ben bu işleme başlarken arkadaşlar fırınımı açıyorum. Fırınınız en az 5 dakika 180 derecede ısınmış olması gerekiyor. Soğuk fırına atmıyoruz cheesecake'imizi. Fırınımızı alt üst fansız ayarda 180'e ayarlıyoruz. Ve onun öncesinde böyle bu şekilde kağıtlarımı kestim ve ben elimi yağlıyorum. Bu şekilde iyice kelepçemizin kenarlarını yağla sıvazlıyorum. Neden? Kağıdı çünkü bu yağın üzerine yapıştıracağım. Ve bu şekilde tatlımıza bisküvi kısmına değmeden ayarlamayı yapalım. Tatlımızı daha kolay çıkarabileceğiz bu sayede. Kelepçeli kalıbımızda. Şimdi ben buraları keseceğim. Kalan bir parçaya da ayarladım yağlı kağıdımı. Şimdi sosumuzu içine döküyoruz. Bu şekilde. Bunu da bu şekilde böyle birkaç kere dikkat edelim. Mesela kalıbınızı yanlışlıkla ters taraftan kilitlemiş olabilirsiniz. Bu şeyleri yaşayan arkadaşlarımız var. Alüminyum folyo koyuyoruz alt tabana. Muhakkak unutmayalım. Püf noktaları çok önemli. İyice bu şekilde sarıp sarmalayalım ki cheesecake'imiz yanmasın. Sarma işlemini bitirdim. Bu şekilde eminim artık kenarlarından ısı fazla gelmeyecek. Cheesecake'im yanmayacak. 3 tane güveç kabına ısıya dayanıklı güveç kabıma sularımı doldurdum. Fırının orta kısmının bir altına yani alt tabana yakın olacak. Tepsim üstte değil ve ardından sizler fırınınızın tamamen performansına bağlı. 180 derecede ben ısıtılmış fırına göndereceğim. İlk 10 dakika 180 derecede pişecek. Bir kere 40 dakika hiç açmayacağız. 50 dakika kadar da 160-165'lerde seyredecek. Alt üstü fansız ayarda pişecek cheesecake'imiz ve bunun üstü çok pembe bir tatlı olmayacak. Çatlamaması en büyük dileğimiz. Umarım her şey yolunda gider. Dediğim gibi püf noktalara uyarsak aslında çok da basit bir tatlı. Şimdi ben ısınmış fırınıma cheesecake'imi gönderiyorum. Arkadaşlar ben cheesecake'imi pişirdim. Fırında yaklaşık 1 saat bekleyecek. Kapattım fırınımı. Yalnız fırınımı araladım. Hani eskiden annelerimiz yapardı, bir havlu bezi koyardı fırının arasına. 1 saat boyunca fırına aralıklı ister bir tahta kaşık ister bir havlu koyup cheesecake'imi yerinden hiç kaldırmayacağım. Şimdi limonlu sosuma başlıyorum. 1 su bardağı su, 1 su bardağı limon suyu, yani bu su bardağı dolacak kadar limon sıktım. Yani limon suyu değil, yani hazır bir limon suyu değil. Dikkatinizi çekiyorum lütfen buna. Ve 1 su bardağı bir parmak eksik şeker kullanıyorum. 2 yemek kaşığı tepeleme ben nişasta kullandım. Bunu buğday nişastasından yana kullandım. Mısır, buğday fark etmiyor. Ardından 1 çay kaşığının ucuyla, bakın yarısı bile değil, zerdeçal kullanıyorum. Ama bu tamamen isteğe bağlı. Biraz daha sarımtırak olması adına, inanın aromasını bırakmıyor. Tabii ki de isterseniz. Şimdi ben bunları iyice birbiriyle özleştireceğim. Ön aşama burada özleştiriyorum. İyice nişastayla buluşmasını sağlıyorum sıvıların. Ardından ocakta koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Limon sosumuz hazır üst tabanı için. Koyulaşana kadar çırptım. Yalnız size bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Kabuk tutmamasını sağlayın. Böyle ara sıra karıştırın. Zaten üzerine koymadan da yine tekrardan çırpın. O şekilde üzerine koyun limon sosumuzu. Ben hala dinlenmesini bekliyorum fırında. Çökmemesi için cheesecake'imi. Ben 1 saat fırında beklettim. Şöyle ufak püf noktaları vermek istiyorum. Şuradan cheesecake'imizi alıp kurtaralım birazcık. Neden? Ben çünkü kalıpla şimdi buzdolabına atacağım bir gün boyunca ya da en az 6-7 saat bekletelim. Kurtaralım. Çünkü soğuma esnasında çekebilir. Yani bu şekilde cheesecake'iniz çatlayabilir çektiğinde.
Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da benden size bitiyor olsun. Şimdi soğuyan sosumu cheesecake'ime boşaltıyorum. Buram buram limon kokusu, fresh bir tatlı. Yazın zaten tam kendisi. Kışın şifa diyelim. Cheesecake'imi buzdolabıma göndermeden önce üzerine folyoluyorum. Neden? Buzdolabındaki kokuları bünyesinde barındırmasın diye. Şimdi önerilen bir gün, aceleniz varsa 5-6 saat en az dinlendirin. Ama bir günde çok güzel kesimi oluyor. Bu şekilde tatlımı buzdolabına gönderiyorum. Şimdi şöylece bir dilim keselim. Bıçağımızı silelim. Elimde hazır ettim ama işte konuşarak çok zor, inanın. Sizler için değer ama. Hemen bu şekilde gayet başarılı. Bakın yakınlaştırıyorum. Çok güzel oldu katmanları ve hiç dağılmıyor hiçbir şekilde. Bisküvisi olsun, ikinci katman olsun. İstediğim sonucu ben elde ettim. Harika. Bir tarifin daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, zil butonuna basmayı, çünkü yaptığım tariflerden haberdar olmak istiyorsanız unutmayalım. Gelmişken yorum yapmayı, diğer tariflerime de bakmayı, lütfen kanalımı önermeyi unutmayalım. Rica ediyorum sizden. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.